Aliül Ala oluyor. Çok özür dilerim. Şimdi içerisine ne güzel görünüyor. Merhaba sevgili seyirciler. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türk mutfağının eşsiz bir lezzeti olan karnıyarık hazırlamak istiyorum. Sizler için fırında pişirilmiş bir karnıyarık olacak. En hafifini hazırlayacağım. Karnıyarık. Bir, fırında pişirebilirsiniz. 2, yağda kızartabilirsiniz. Yağda kızartmak yerine fırında pişirmeyi planlıyorum. 6 tane patlıcan, 6 kişilik olacak. Buradaki patlıcanlarımızın ismi kemer patlıcan. Sevgili seyircilerim, bir de bostan patlıcan var. Şişman olanlardan değil. Evet, 6 patlıcan, 300 gram kıyma, 3 tane domates, 3 tane yeşil biber, 2 tane soğan, 2 çorba kaşığı, 1 çorba kaşığı domates salçası, 1 çorba kaşığı biber salçası. Sadece şuranın üsttekiler unutulmuş sevgili seyirciler. Soğan ve sarımsaktan sonra gelecek olanlar 4 diş sarımsak. Çok özür dilerim. Sarımsak getirmeyi unutmuşum. Patlıcanlar orta boy olmalı. Normalde şu patlıcan seçerken biz şu kriterde seçeriz. Bak, parmak şöyle olur. Getirir şöyle koyarız parmağımızı. Şu pozisyonda olduğu zaman bu tam ideal bir karnıyarık patlıcanıdır. Şu boy. Şöyle açtığınızda, getirip koyduğunuzda böyledir sevgili seyirciler. Ama mesela şuradakinin boyu buna göre bir tık uzun. Ne yapalım? Problem yok. Şuradan az bir şey kesiyorum. Şimdi patlıcanlarımızı hemen soymaya başlayacağız değerli seyircilerim. Karnıyarık patlıcanlarımızı alacalı olarak soyduktan sonra bıçağımızı getiriyoruz. Şöyle batırıyor, bir çizgi atıyoruz. Ve şimdi hemen patlıcanları suyun içine alıyorum. Değerli seyircilerim, suyun içine alıp üzerine tuzunu ekleyeceğim. Bir 10 dakika tuzlu suda bekleyecek. Yıkadıktan sonra yağlayıp sonra da fırına göndereceğiz. Acısı çıksın diye şöyle 2 kaşık tuzunu veriyorum. Tuzlu suda bir 10 dakika bekletiyoruz. Sonrasında fırın kabının içine alıp yağlayıp fırına göndereceğiz. Patlıcanlarımızı yıkadık. Sonra süzgeç içerisine aldık. Acısı çıktı. Şimdi patlıcanlarımızı yağlama bölümüne geçiyoruz. Fırça yardımı ile yağlıyor. Kestiğimiz yer üste gelecek şekilde patlıcanları yağlayıp fırın kabına diziyoruz. Şimdi böyle bir kaba bir ters bir düz yapmazsak hepsini aynı yönde aldıramayız. Çünkü arka tarafları daha şişman, ön taraflar daha ince değerli seyircilerim. En hafif haliyle özel bir karnıyarık tarifini sizlerle paylaşıyorum. Normalde yağda kızarttığımız zaman patlıcan sünger gibidir. Yağı sever. Yağla olan sevgisi bayağı bir yüksektir. Ondan dolayı ama böyle yaptığımız zaman ne kadar yağ sürmüşsek o yağ ile yetinir. Ben buraya yarım çay bardağı kadar yağ koydum. Zeytinyağı sevgili seyircilerim. Ondan sonra şimdi fırın kabına dizdim. Buradaki bıçakla bir çizik atmıştık ya, onları buluyoruz. Üste gelmesi gerekiyor. Önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında yaklaşık olarak yarım saat. Ama her fırının pişirme performansı farklıdır. Camından kontrol edelim. 20. dakikadan sonra parmağımızla bakacağız. Kızarmış ve yumuşamış olması gerekiyor. Patlıcanlar fırına gidiyor. Sos da tencereye iniyor. Haydi bakalım fırın yolculuğuna. Uy. Bu taraftan almadı. Bu taraftan alacak mı? Buradan da almayacak galiba. İlk kez kullanıyorum fırın kabını. Sevgili seyirciler,
olmadı. Şimdi mutfakta çareler tükenmez. Bu durumda ne yapacağız? Aralardan geçer mi? Geçmez. Fırınımızın en derinliği kurtarmadı. Öyleyse ben hemen fırın tepsisini bir elden geçiriyorum. Fırın tepsisini alıyorum. Şimdi sıra geldi iç harcımızı hazırlamaya. 2 tane büyük boy soğanı doğruyorum. Soğanı yemeğin bol olursa lezzeti de çok olur değerli seyircilerim. Bol soğan hem lezzetli olur hem de bereketli olur. Çünkü her patlıcana 50 gram kıyma düşündüm. Ondan dolayı 6 patlıcan 300 gram kıyma ile hazırlıyorum. Şu anda hemen burada bir kez daha hatırlatayım. Sarımsağı unuttuğum için doğrayamadım. Siz 4 diş sarımsak şurada soğanlarla birlikte doğrayabilirsiniz. Açıklamalar bölümüne de malzeme listesini yazarken 4 diş sarımsak yazacağım değerli seyircilerim. Evet, yemeklik olarak soğanlarımı doğruyorum. Tamam, soğanlar doğrandı. Şimdi burada 2 yöntem var. Ya tencereye önce kıyma, peşinden soğan ya da önce soğan, peşinden kıyma. İkisi de uygundur sevgili seyircilerim. Ama ben burada soğanların biraz yumuşamasını istediğim için önce soğanları bir döndüreceğim. Hemen peşinden kıymasını ekleyeceğim. Buraya sırasıyla neler gelecek? Sonra biberler, domatesler gelecek. Karnıyarığımızın iç harcında önce 2 tane soğan doğrandı. Zeytinyağı, tuzunu ilave edip 2 dakika kadar şöyle kavuruyorum. Lezzetli olması için şimdi içerisine kıymasını ekliyorum. 300 gram kıyma koyuyorum. Değerli seyircilerim, şimdi soğan, kıyma yaklaşık olarak bir 10 dakika kadar güzelce kavruldu. Bakın görüyor musunuz? Şu güzelliğe bakın. Allah'ım, güzel lezzetlendi. Soğanları sonra koyarsanız biraz diri kalıyor. Ondan dolayı önce koyuyorum. Daha lezzetli oluyor. Değerli seyircilerim, şimdi sırada ne var? İnce doğranmış biber geliyor. Sırasıyla biber, domates salçası hepsi gelecek. Biberden sonra salça, salçadan sonra domates gelecek. Şimdi sıralama, çünkü biberin bir aromasının çıkması gerekiyor. Evet, biberleri döndürürken hemen şimdi fırına gideceğim. Fırında bakalım bizim patlıcanlarımız. Şu anda bakıyorum tam yarım saat olmuş. 220 derece fırında. Değerli seyircilerim, patlıcanları alalım. Şurada beklesinler şimdi. Birazcık onlar yumuşayacaklar. Fırından çıktıktan sonra hemen yumuşama yapacaktır. Biberler 2 dakika kadar şöyle bir döndürdükten sonra sırasıyla buranın içerisine domates ve biber salçası birer kaşık. Eğer sırf domates seviyorsanız domates salçası, sadece biber seviyorsanız biber salçası da koyabilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı. Değerli seyircilerim, karabiberini veriyorum. Karabiber burada çok önemlidir. Güzel karabiberin kokusu alınmalı. Sonra acı seviyorsanız pul biber koyabilirsiniz. Kimyon seviyorsanız kimyon koyabilirsiniz. Bunlar isteğe bağlı olanlar bölümü sizlerle paylaştım. Ve şimdi salçayı şöyle biraz çevirelim. Hemen ısıyı artırayım. Son olarak domates gelecek. Domatesi de bir döndürdükten sonra suyunu verip bir 5 dakika kadar kaynatacağız. Yani burada kıymalı, sebzeli, özür diliyorum, telefonum çaldı. Canım, şu anda yayındayım, cevap veremiyorum, affedersiniz. Tamam. Çok özür dilerim sevgili seyirciler. Telefonumu sessizde değil de sesi açık unutmuşum.
Verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür diliyor ve hemen domates. İster kabuğu soyulmuş, ister kabuklu. Siz bilirsiniz. Minik minik küp doğranmış domatesini de ekliyorum. Biber, domates, soğan, hepsi bir güzel şöyle. Şimdi buradaki karnıyarıktaki özellik nedir? Kıyma ile birlikte bol soğan, bol sebze, patlıcanın içinde bir de fırın yolculuğu olunca Aliül Ala oluyor. İşte Türk mutfağının gerçek lezzetleri bu şekilde oluşuyor. Ne güzel mutfağımız var. Bu güzel mutfağımızı dünyaya tanıtmak istiyoruz. Ama ben tek başıma başaramam. Sizlerin desteğiyle. İngilizce altyazılarımız var. Dostlarınızla paylaşırsanız tüm dünya bu lezzetlerden tatmış olsun, tanımış olsun istiyoruz. Evet efendim, şimdi domatesi de ekledikten sonra hemen bardak ölçüsüyle su ölçüsünü paylaşacağım sizlerle. Gel bakalım canım, sıcak su veriyorum. Değerli seyircilerim, bakın şu görüntüyü görüyor musunuz? Bak şu görüntüyü sizlerle önce bir paylaşayım. Şu güzelliğe bak ya Rabbi. Şu güzellik sadece sizin mutfağınızda olacak. Hemen su ölçüsü. Çünkü sular soruluyor. Bardağım 200 mililitre bardak kaynar su veriyorum ki denge devam etsin. 2 bardak koydum. Hemen kontrol edelim. Birlikte karar veririz bakın. Her şey birlikte. 2 bardak koydum. Buraya bir yarım daha koyarsam 2,5 bardak yeterli olacak sevgili seyircilerim. Evet, 2,5 su bardağı suyunu koydum. Tuzunu baştan vermiştik ama mutlaka tuz kontrollerini yapalım. Yemeklerinizde tadını, tuzunu siz ayarlamalısınız. Şimdi ben ölçüleri veriyorum ama siz mutlaka bir tatlarını kaşık yardımıyla tuz oranlarını, baharat oranlarını, sevdiğiniz baharatları hep ilaveleri mutlaka dokunuşları birebir sizin kendiniz yapmanız lazım. Çünkü damak zevkinize göre oluşsun diye söylüyorum. Genel yapısı bu şekilde. Şimdi bir taşım kaynasın şöyle bir 3-4 dakika, 5 dakika neyse altını kısacağım. Sonra suyunu yani sosunu süzdürüyorum ve patlıcanların içine doldurma bölümüne geçiyoruz. Patlıcanlarımız pişti. Şimdi içlerini açıyorum. Bakın görüyor musunuz içlerini? Değerli seyircilerim, bayağı bir patlıcanlar büyük. Porsiyon olarak da duble porsiyon. Yani bir kişiyi rahatlıkla doyurur. Yanında pirinç pilavı, cacıkla birlikte güzel olur. Tane tane dökülen pilav tarifim var. Oradan yararlanabilirsiniz. Şimdi tuzlu suya atıp çıkarıp yıkamıştık. Sonra bir kere daha tuzlamadık. Şimdi tuzunu vereceğim. Yani patlıcanların ihtiyacı olan tuz şimdi geliyor. Birazcık da karabiber lezzet desteği versin diye. Patlıcanların içi açıldı. Sosumuz pişti. Bakın sosu görüyor musunuz? Ne kadar güzel görünüyor. Değerli seyircilerim. Hemen süzdüreceğim. Şöyle alayım. Çünkü sosun ayrı olması gerekiyor. Sosunu sonra verebilelim. İç harcında maydanoz seviyorsanız şuradaki iç harca maydanozu da doğrayabilirsiniz değerli seyircilerim. Tamam. Şimdi burası sos alta geçecek. Bakın geçiyor şu anda. Süzülsün. Süzüldükten hemen sonra doldurmaya başlayacağım. 2,5 su bardağı su koymuştum. Bol soslu seviyorsanız 3 bardağı çıkarabilirsiniz. Bu hatırlatmayı yapıyor ve hemen doldurma bölümüne geçiyorum. Bir yandan sos süzülürken bir yandan doldurma işlemi devam ediyor değerli seyircilerim. Yanlarına sosunu veriyorum ve şimdi bir kez daha fırın yolculuğu diyor. Sabırla, sevgiyle patlıcanların pişmesi için bekliyoruz. Yarım saat daha 180 derece.
Patlıcanlar şu anda fırından çıkmak üzere, karnıyarığımız değerli seyircilerim. Aa, Allah'ım ne güzel görünüyor. Sevgiyle pişirilmiş bir karnıyarık. Allah Allah. Cenab-ı Allah'ım ne güzel nimetler veriyorsun ya Rabbi. Şu güzelliğe bakın sevgili seyircilerim. Sizlerle paylaşayım. Hem de porsiyonlar da duble duble, yani böyle büyük büyük porsiyonlar ile hazırlanmış oldu. Evet, şu anda görüyoruz fırından çıktı. Fırında pişen yemekler her zaman için çok lezzetli olur değerli seyircilerim. Hem sağlıklıdır hem lezzetlidir fırın yemeklerimiz. Türk mutfağında evet sırasıyla önce bu yöndekileri alayım ki kolay olsun işim. 5 taneyi buraya almayı planlıyorum. Bir tanesini de doku test için ayıracağım. Gel bakalım canım, şöyle döner misin lütfen? Evet, döndü. Sunum devam ediyor. Değerli seyircilerim. Evet, şimdi sos konusunda bol soslu seviyorsanız isterseniz su miktarını artırabilirsiniz. Ama ne kadar suyu çok fazla lezzet kaybına sebep olur. Ondan dolayı mümkün mertebe hepsinin eşit olmasını önem verelim. Bu da doku testi için olan bölüm için. Gel canım şöyle buraya. Tamam. Bunlar hazır. Şimdi şuradaki sosu hemen şöyle bak. Az bir sos kalmış. Sevgili seyircilerim, onu şöyle bir güzel patlıcanların tam üstüne verelim bu sosu. Çünkü artık özel bir sos olmuş. Eğer ki çok su olsaydı burası fazladan bir su olacaktı. Sos olmayacaktı. Ondan dolayı söylüyorum. Hemen tezgahımı şimdi siliyorum. Sevgili seyircilerim, şu anda görüyoruz karnıyarıklarımız hazır. Şurası da doku testi bölümü. Tam bu bulunduğu yer güzel mi arkadaşlar? Bakıyorum puan veriyorlar. Tamam, puanımız iyi geldi. Burası doku testi için gayet güzel diyorlar. Evet sevgili seyirciler, Oktay Usta Türk mutfağının çok önemli bir lezzeti olan karnıyarık tarifini sizlerle paylaştım. Umarım faydalı olmuşumdur. Güzel lezzetler, güzel tatlar sizin sofranızda olması temennisiyle hazırladım. Şifa olur inşallah yiyenlere diyoruz. Yanında tane tane dökülen pirinç pilavı tarifim var YouTube'da. Oradan yararlanabilirsiniz. Evet sevgili seyirciler, şimdi şurayı görüyoruz. Gördünüz mü bak, patlıcanlar güzelce pişmiş. Şuradan sonra hemen şöyle kesiyorum. Görüyor musunuz bak, lokum gibi çıkmış. Kıymalı harç, patlıcanlar bakın lif lif ayrılıyor. Güzel şöyle daldırıyorsunuz çatalınızı sevgiyle. Ondan sonra bir güzel afiyetle yiyorsunuz. Şifa olur. Ben yemiyorum çünkü siz yemenizi istiyorum. Onu da böyle alalım. Evet efendim, kanalıma abone olup destek olup bizlere yardımcı olan bütün dostlara teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler. Başka diğer videolarımızda görüşmek ümidiyle diyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.